Sicim teorisindeki temel güçlük yalnızca sicimlerin son derece küçük ölçeklerde bulunması değildir. Önemli matematiksel sorunlardan biri, teoriyi kuantum düzeyinde hesaplarken Lorentz simetrisini ve uzay-zaman süpersimetrisini açık biçimde koruyabilmektir. Pure spinor formalizmi, bu problemi çözmek amacıyla geliştirilmiş modern bir süperstring kuantizasyon yöntemidir. Sicim teorisini değiştirmez. Aynı teoriyi daha düzenli ve kovaryant bir matematiksel dil içinde ifade eder. Bunu anlamak için önce noktasal bir parçacığı ele almak gerekir. Görelilik teorisinde hareket eden bir parçacık, uzay zamanda bir çizgi oluşturur. Buna dünya çizgisi, yani world line denir. Parçacığa süpersimetri eklendiğinde, normal uzay zaman koordinatlarının yanında, fermiyonları temsil eden yeni koordinatlar da kullanılır. Böylece Brink-Schwarz süper parçacığı elde edilir. Bu yapı, bosonik ve fermiyonik serbestlik derecelerini aynı teorik çerçevede bir araya getirir. Noktasal parçacık bir sicime dönüştürüldüğünde, dünya çizgisi de iki boyutlu bir dünya yüzeyine, yani world sheet yapısına dönüşür. Sicimin farklı kuantum titreşim durumları, farklı parçacık durumlarına karşılık gelir. Kapalı sicimin kütlesiz spektrumunda spin 2 özellik taşıyan graviton durumu da bulunur. Bu nedenle kütle çekim, süperstring teorisinin yapısında doğal olarak ortaya çıkar. Sorun, bu yapının kuantum hesabına geçildiğinde belirginleşir. Green-Schwarz formalizmi, uzay zaman süpersimetrisini açık biçimde gösterir. Ancak kovaryant kuantizasyonu zordur. Light-Cone Gauge adı verilen yöntem hesabı kolaylaştırır. Fakat Lorentz kovaryansı artık denklemlerin her aşamasında açık biçimde görünmez. Ramond-Neveu-Schwarz formalizmi kuantum hesaplarında güçlüdür. Ancak uzay zaman süpersimetrisi burada da açık biçimde korunmaz. Pure spinor formalizminin temel avantajı, bu iki gereksinimi aynı hesaplama çerçevesinde bir araya getirmesidir. Bunun için teoriye lambda ile gösterilen bosonik bir pure spinor değişkeni eklenir. Bu değişken, gerçek bir parçacık değildir. Gauge simetrilerinden kaynaklanan matematiksel fazlalıkları düzenlemek için kullanılan bir ghost değişkenidir. Lambda, ayrıca belirli bir pure spinor koşulunu sağlamak zorundadır. Bu koşul, formalizmin merkezinde bulunan BRST operatörünün tutarlı biçimde kurulmasını sağlar. BRST operatörünün görevi, fiziksel durumlarla yalnızca matematiksel fazlalık olan durumları ayırmaktır. Operatör iki kez uygulandığında sıfır verir. Bu özelliğe nilpotentlik denir. Böylece fiziksel sicim durumları BRST kohomolojisi adı verilen sistematik bir yöntemle belirlenir. Berkowitz'in çalışmaları bu kohomolojinin standart light-cone Green-Schwarz spektrumunu verdiğini göstermiştir. Sonuç olarak pure spinor formalizmi 10 boyutlu süper Poincare kovaryansını ve uzay zaman süpersimetrisini açık tutarak sicim saçılma genliklerinin hesaplanmasını sağlar. Yöntem çok parçacıklı ve çok döngülü hesaplarda ve Ramond alanları içeren arka planlarda kullanılmıştır. Berkowitz ve Gomez'in öğretici çalışması da parçacık ve süper parçacıktan başlayarak pure spinor süperstringine ulaşır ve 3 gravitonun ağaç düzeyindeki saçılma genliğinin hesaplanmasıyla tamamlanır. Pure spinor formalizminin başarısı, süperstring teorisinin kuantum yapısını, temel uzay-zaman simetrilerini açık biçimde koruyarak incelemeye olanak veren, güçlü ve sistematik bir matematiksel çerçeve sağlamasıdır. Fizikte ilerleme her zaman yeni bir parçacığın keşfedilmesiyle gerçekleşmez. Bazen ilerleme, var olan bir teorinin daha önce hesaplanması güç olan sonuçlarını açık, tutarlı ve denetlenebilir bir matematik diliyle ifade edebilmekten doğar. Pure spinor formalizminin önemi de burada yer alır.